Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Bu ilk videom sizlere atlar konusunu anlatmak için buradayım. YouTube'da pek çok yayıncıyı izledim. Özellikle bu Age of Empires Mobile'ın resmi sitesinin de sponsor olduğu yayıncıların 35-40 dakikalık saçma sapan at videolarını gördükten sonra bu konuyu bir özetleme ihtiyacı hissettim. Videom çok uzun olmayacak. Size hap bilgiler verip ne yapmanız gerektiğini ve ne yapmamanız gerektiğini söyleyeceğim. At üretmek ve çağırmak için şehrimizin en sağ alt kısmında bulunan bu binaya giriyoruz. Bu binada search kısmında atlarımızı çağırabiliyoruz. At çağırmak için bir ıslığa ihtiyacımız var. Yanındaki artı işaretine tıkladığınız zaman ıslığı nerelerden alabileceğinizi size gösteriyor. Gördüğünüz gibi pek çok yer var. VIP Store, VIP mağazası. Her gün oyuna girdiğimizde bize 5 ıslık bedava veriyor. Şu an oyun etkinlik var. Merit Store, bu insanları kestiğimizde aldığımız erdem puanıyla shop'u, dükkanı yenileyerek buradan da bulabiliyoruz. İttifak hazinesi, buradan 4 tane alabiliyoruz. Kabilelere karşı seferberlik etkinliğinden yaklaşık 5-6 tane de buradan geliyor. Çöl etkinliği daha gelmedi bize. Buradan kazanabileceğiz ve dükkandan paramızı vererek satın alabiliyoruz. Bunları aldıktan sonra buraya gelip onlu ya da tekli çağırabiliyorsunuz. Her çağırdığınız size bir ustalık puanı veriyor. Ustalık puanları arttıkça sizin mavi yerine mor ya da sarı at çağırma ihtimaliniz artıyor. Hepsi tamamen şans. Ki hiçbir şeyin garantisi yok. Burayı çağırdıkça bu ustalık puanını elde ediyorsunuz. Onlu çağırma ile birli çağırma arasında bir şans ya da ıslık tasarrufu mevcut değil. Birle de çağırabilirsiniz, onlu da çağırabilirsiniz. Çağırdıktan sonra atlarınız burada gözükecek. Hoşunuza giden, hero'nuzla uyumlu olduğunu düşündüğünüz atları buradan hero'larınıza giydirebilirsiniz. Öncelikle atlarımızı çağırdık. Ondan sonrasında yapacağımız ve herkesin tavsiye ettiği yer at çiftleştirme kısmı. Bu at çiftleştirirken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Burada birkaç çeşit, yani 6 çeşit at var. Bu atlardan önemli olan bazı atlar mevcut. Özellikle herkesin, yani sezon 4'te oynamayan, genelde sezon 1, 2 ve 3'te oynayan insanların savaşçı, yani kudret hasarı veren kompozisyonlar gittiğini düşünürsek bizim için önemli olan atlar Docile, Spirited, Warbred, Mischievous'a da bir bakalım. Warbred at ne yapar? Diyor ki ben ebeveyn olarak çiftleştiğimde doğacak olan çocuğa kudret skill'lerinin ya da kudretle alakalı bir skill'in gelme ihtimalini arttırırım diyor. Burada hiçbir şeyin garantisi yok. Biz burada tavla oynar gibi olasılık yönetimi yapıyoruz. Kendi kaynaklarımızı en az riskle kullanarak güzel sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok maalesef ki. Sadece Warbred atla bir Warbred atı birleştirirsek, yani bir kudret skill'i getirmeye eğilimli ebeveynle kudret skill'i getirmeye eğilimli bir ebeveyni birleştirirsek çocuğun kudret skillinin olma ihtimali başka çiftleştirmelere göre daha fazla oluyor. Kesinlikle %100 değil. Bu iki atı birleştirdiğinizde yine bir strateji hasarı elde edebilirsiniz. Toplama bonus elde edebilirsiniz. Ama %80 ihtimalle kudret skill'li bir atınız olacak doğduğunda. O yüzden Warbred atlar, özellikle Lubu, işte Kiros, Miyamoto, Mulan gibi komplar için, kudret kullanan komplar için Warbred atlar değerli. Warbred atları seviyoruz. Sadece Warbred atlarla Warbred atları birleştiriyoruz. Bunların Türkçesini siz oyununuzda gidip kudret veren at hangisiymiş, Warbred veren at hangisiymiş, ya savaşçı at diye çevirecektir, ne diye çevirecek zaten. Bakıp bulabilirsiniz. Bunları bunlarla birleştirmeniz gerekiyor. Diğer bir atımız, bizim için önemli olan atımız Spirited at. Türkçesi nedir bilmiyorum. Ama bu da yeni bir skill. Yani bu atın bir skill'i var ebeveynin. Ben diyor çiftleştiğim zaman kendi skill'imi değil de doğacak çocukta başka bir yeni bir skill getirme ihtimalini arttırırım diyor. Bunu hangi durumlarda kullanıyoruz? Atımız Spirited, belki mor belki mavi. Skill'ini sevmedik. Yeni bir skill alsın istiyoruz. O zaman Spirit atla birleştiriyoruz. Ki doğacak çocuk başka bir skill alsın. Ben kumarımı başka bir skillde oynayayım. Bu skill'i sevmedim şeklinde kullandığımız zaman. Diğer atımız, ben diyor ki ebeveyn olarak çiftleştiğimde çocuğuma kendi skill'imi getirmeme eğilimindeyim. Bu atı çiftleştirirken Docile, birazdan göreceğiz. Docile bir atla çiftleştireceğim. Docile nedir? Kendi skillini getirme eğilimindedir ebeveyn olduğunda. Bu at ne? Kendi skillini getirmeme eğiliminde.
Yani bu iki atı birleştirdiğimiz zaman Doğusile'da olan iyi skill'li atı atın skill'ini çocuğa aktarma ihtimalimiz daha fazla oluyor. Buradaki amacımız, bu diyor ki extra resource gained, yani toplama hero'suna koy beni, daha fazla kaynak getireyim sana diyor. Ama ben savaşçı birliğimi at istiyorum. Başka bir mor atım var. Kendisi atıyorum ki Warbreath ya da Doğusal atım var mı? Doğusal bir atım var. Ben Doğusal atın skill'i gelsin istiyorum ve kalitesi artsın istiyorum. O zaman bu atı kullanıyorum. Bu skill'i gelmesin. Doğusal'da sevdiğim skill olan atla birleştireyim ki onun skill'i çocuğa aktarılsın. Atımın da rengi, kalitesi artsın şeklinde. Diğer dediğimiz atla zaten Docile. Diyor ki ben ebeveyn olarak çiftleştiğimde çocuğuma kendi skill'imi aktarma eğilimindeyim. Bu arkadaşın Fierce skill'i var. Bunu başka bir atla birleştirdiğim zaman doğacak olan çocuğun Fierce skill'i olma ihtimali daha fazla. Bu kadar basit. Şimdi çiftleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı olaylar var. Devam ediyorum. Atları çiftleştirirken dikkat edeceğimiz şeyler. Öncelikle atları çağırdık. Mavi ve skillsiz atla mavi ve skillsiz atı birleştireceğiz. İlk aşamamız bu. Bunları yaparken dikkat etmemiz gereken şey docile atla docile atı birleştirmek ki güzel bir skill bulursak o skill tutma eğiliminde olan bir at elde edelim. Ondan sonrasında Warbreath atlarla Warbreath atları birleştirelim ki doğan at da yüksek ihtimalle Warbreath olsun ve altına kudretle alakalı bir skill gelsin. Ki ileride bir çiftleştirme yaparken bu atı kullanabileyim. Elimde güzel bir at olsun. Eğer ki siz Warbreath atla çiftleştiğinde yavrusuna strateji hasarı getiren bir atı çiftleştirirseniz ziyan etmiş olursunuz. Tamamen kumar. Sizin strateji hasarı istiyorsanız skill'de bu eğilimdeki atla bu eğilimdeki atı birleştirmeniz, kudret hasarı istiyorsanız bu elimdeki atları birleştirmeniz gerekiyor. Statlar atlarda kesinlikle önemli değil. Çünkü çok düşük statlar veriyor. Yani 3,5 kudret ya da 5 kudret ya da en fazla çıkabildiği sarı atlarda 11-12 kudret kimseyi kurtarmayacaktır. Hiçbir hero'yu da öne geçirmeyecektir. Bir kudretin bir skill'in efektifliğine 0,3 puan etki ettiğini düşünürsek 11 kudretli bir at bir skill'in çalışmasının %3 çalışması derken yanlış anlamayın. Burca hasarı tam olarak da matematik öyle değil. Daha sonra bu videoda isterseniz yaparım. %3 oranında, hatta baktığınız zaman %0,1 oranında artıracaktır. Yani 3 kudret size hiçbir şey katmayacaktır. Bu yüzden atların statlarına değil, atların altında gelen skill'lere önem göstermeniz lazım. Ama illa ki statları da anlayın. Benim atımda kudret olsun, yanında da zırh olsun istiyorsanız içinde kudret olan bir atla kudret olan bir at statı olan bir atı birleştirirseniz %100 bir ihtimalle kudret statı olan bir at elde edersiniz. Bunu şu şekilde gösterebilir miyim? Şu an aylak duran atım var mı? Var. Şunu ekledim. Bu atta gördüğünüz gibi kudret statı var. Yine bir kudret statı olan at ekliyorum. Diyor ki doğacak çocuğunda %100 ihtimalle armor, %100 ihtimalle de kudret statı olacak. Eğer bu at mor olursa bu statların minimum ve maksimum değerleri daha fazla olacak. Ama dediğim gibi kudret, zırh, strateji çok önemli değil. Odaklanmanız gereken şey burada skill. Çünkü siz 3 kudretle şu statı elde edemezsiniz. Ya da mesela Lubum'daki ata bakalım. Lubum'daki at kudret vermiyor. 7,5 strateji, 7'de kuşatma veriyor. Bok gibi bir stat. Hiçbir şekilde Lubu'ya gidecek bir stat değil. Ama bu ata baktığımız zaman diyor ki ben bu hero'nun diyor tüm damage'ini, her çeşit hasarını %9 arttırırım. Bakın atak demiyor. Direkt hasar diyor. Yani ne demek bu? Kılçıksız, matematiksiz, direkt 100 vuruyorsam 109 vuracağım şeklinde bir etki ediyor. Siz bunu 7,5 kudretle sağlayamazsınız. 7,5 kudret belki de hasarınızı sizin %1 arttıracak. Belki o kadar bile değil. Bu direkt %9 arttırıyor. O yüzden buradaki kudretlere, strateji bonuslarına, statlara değil, ata gelen skill'lere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu atı elde etmem nasıl oldu? Bir skill'li bir mor atla bir skill'li bir mor atı birleştirdim. Ancak o zaman iki skill'li bir at elde edebiliyoruz. Bir skill'li bir atla hiç skill olmayan bir atı birleştirirseniz bir skill'li bir at elde edeceksiniz. O yüzden burada aldığım notlarda da söyleyeceğim gibi sadece bir skill'li bir atla bir skill'li bir atı birleştiriyorum. İki skill'li bir atla da sadece iki skill'li bir atı birleştiriyorum. Ki 3 skill'li bir at elde edebileyim. Ya da 2 skill'li bir at elde etme ihtimalim daha yüksek olsun. Aynı şekilde mavi atlarla sadece mavi atları ki mor elde edebileyim. Mor atlarla da sadece mor atları elde ediyorum ki atımın kalitesinin düşme şansı olmasın.
Ben bir mor atla bir mavi atı birleştirirsem, burada gösterebilir miyim size? Mor atım var mı boşta? Gösterebilirmişim. %50 ihtimalle mor at elde ediyorum. Evet, mor yüzdesi daha yüksek. Ama %50 ihtimalle yine mavi at elde edeceğim. İki mavi atı birleştirdiğim zaman %20 ihtimalle bir mor at, %80 ihtimalle de aynı atın aynı rengi elde edeceğim. Yani bir kaybım olmayacak. Mor at zaten zor elde ediyoruz. Bir de elde ettiğimiz mor atı gidip de mavi atla birleştirip %50 ihtimalle düşürmenin hiçbir manası bulunmuyor. Aynı şekilde sarı atlarla da sadece sarı atları birleştiriyoruz. Çünkü gidip sarı atı %50 ihtimalle mora düşürme ve %50 ihtimalle aynı renkteki atı tutmanın hiçbir manası yok. Ben kırmızı at isterim. Yani sarıyla sarı birleştireceğim ki kırmızı gelsin. Bir şekilde yukarı çıkmak durumundayız. Bu nedenle atlar hakkında söyleyeceklerim ilk başta bu kadar. Heh, şu da var. Eğer bir atınız var. Skill'i çok güzel. Diyelim ki siz bu solo battle'daki damage reduction skill'ini istiyorsunuz. Ama rengi çok kötü. Kalitesi beyaz. İşinize yaramıyor. Skill'i seviyorsunuz ama kalitesi beyaz. Bu atı tutacaksınız. Aynı skill'e sahip başka bir at geldiğinde, yine kötü bir renkte, kötü bir kalitede, bu iki atı birleştirdiğiniz zaman doğacak olan yavru da aynı skill'in başka bir rengin, başka bir kalitedeki versiyonun olma ihtimali çok yüksek. Biz burada olasılık yönetiyoruz. Unutmayın. Elimizdeki kaynakları en doğru şekilde harcamamız lazım. Eğer sevdiğimiz bir skill varsa ve skill'in oranı, kalitesi düşükse, onu yine o şekilde bir atla, aynı skill'e ve aynı kötülükteki bir atla birleştirip o skill'in random bir şekilde, rastgele bir şekilde kalite almasını sağlayacağız. Biz beyaz bir skill'le beyaz bir skill'i birleştirip kırmızı da elde edebiliriz. Sarıyla sarıyı birleştirip beyaz da elde edebiliriz. O yüzden en mantıklısı en düşük riski almak. En kötü atları, sevdiğim skill ama kalitesi kötü atları birleştireceğim ki aynı skill'in gelme ihtimali yüksek olsun. Bir de üstüne bu skill'in yüksek bir kalitede gelme ihtimali olsun. Yani ben yüksek kalitedeki bir skill'i birleştirmeye alıp heba etme riskini almamalıyım. O atı giymeliyim. Kötü olanı birleştirmeliyim. Atları hep böyle level atlaya atlaya giymemiz lazım. Yani bu skill'in moru var. Morunu giyeceğim, mavisini birleştireceğim. Ta ki bu skill'in bana sarısı çıkana kadar. Sarısı çıktığı zaman sarısını giyeceğim. Ondan sonra moru birleştirebilirim. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Atların çiftleşme mantığı bu kadar. Hızlı anlattım. Geri dönüp bakarsınız. Research kısmı, burada yapmanız gereken şey çok basit. Benim buraya 5 vermeme hiç aldanmayın. Çok da gerek yok bence. Şu arkadaşı açıyoruz. Bu arkadaşı attığımız zaman atlara süsleme, yani adornment takma hakkımız doğuyor. Adornment takma hakkını aldıktan sonra Lub'u gidiyorsanız yapıştırıyorsunuz buraya. Kiros gidiyorsanız yapıştırıyorsunuz buraya. Orası size kalmış. Gidip buff'larınızı, güçlemenizi alın. Kraken değilseniz zaten hiçbir Kraken bu videoyu izlemeyecektir. 1000 tane at çağırıp istedikleri yerlere gideceklerdir. Balinasın, bütçene önem veriyorsun. Low spender'sın, güzel bir atla oyuncuları yakalamak istiyorsun. Bu şekilde ilerleyeceksin. Gideceksin. Research kısmında tekrar gösteriyorum. Bunu açacaksın ki atına adornment takabil. Çünkü adornmentlar bozuk. Ondan sonra git en sevdiğin kompa, en güçlü kompuna, büyük ihtimalle Lubudur'u ağırlık ver. Onun statlarını yükselt. Savaş alanında daha da güçlendir. Adornment kısmına gelince, her sınıfın, her at sınıfının işte kılıç ustasının atak ve savunma olarak iki çeşit. Hepsinin iki çeşit burada adornment'ı var. Biri atak, biri defans. Tek farkları ilk skill'leriyle üçüncü skill'leri, yani aslında iki farkları varmış. İlk skill'leri defans veriyor ya da ilk skill'leri atak veriyor. Bu %12 civarına kadar çıkıyor. Üçüncü skill'leri farklı. Bir tanesi Hero'nun skill damage'ını arttırıyor. Yani daha fazla vururum diyor. Diğeri de diyor ki Troop'un diyor damage reduction diyor. Genel olarak daha az hasar yerim diyor. Genelde bunu balinalar defansif kullanıyorlar. Kompum daha uzun süre hayatta kalsın. Ben zaten vuruyorum. Gemlerim var. Clear'larım var. Atlarım var. Biraz da hayatta kalayım. Damage reduction alayım ki benim kompum etrafa daha fazla vursun. O 10 kişiyle kapışırken bundan daha fazla faydalanayım diye. Ben öyle bir insan değilim. Ben gittim atak aldım. Benim lubum hayatta kaldığı 15 saniye 20 saniye herkese daha çok vursun. Şuraya da ulaşmak zaten biraz hayal de. Yani buna ulaşmak biraz sıkıyor arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değil. Ulaştığım zaman biraz da gider hero skill damage alırım. Zaten Gear'lardan hepsinin damage reduction veriyoruz. Kapalık ve göğüslük gidiyoruz. Bari buradan bir yerden bir skill damage alalım şeklinde. Burada çeşit çeşit bonuslar var. Bunları şunu biriktirip bunu da buralardan alıyoruz. VIP Store. Kabilelere karşı sefer, çöl ve direkt para, cash.
Bunu craftladığınız zaman size rastgele bir özellik veriyor. Bunlardan bir tanesini rastgele veriyor ve her zaman en kötü haliyle bir level olarak veriyor. Bunlara gidip kendimiz level basıyoruz. Burada çok güzel olan skill Boiling Blood. Kaynayan kan. Bunu alırsanız lobunuza koyun ve lobunuzun deli gibi hero yenilemesi, trup birim yenilemesini ve kendi ikincil vuruş skill damage'ını arttırmasının keyfini çıkartırsınız. Etrafının içinden geçersiniz. Bunu hedefleyin. Onun dışında güzel gördüklerimden bir tanesi Lubu için Shadow Chaser. Normal atak yaptıktan sonra bir sonraki skill damage'ını arttırıyor. Fena değil. Lubu'ya damage lazım. Buraları siz zaten hepinizde var. Bakarsınız. Bu biraz kumar. Ben birkaç tane çağırdım. Hiç güzel gelmedi. Göstereyim. Lubu'da bu normal vuruş yaptıktan sonra Zarsurt'u kullanıyorum. Bunu yükseltmeye çalıştığınız zaman direkt şu kayadan istiyor. Bu kayada çöl, kabilelere karşı sefer ve dükkandan paranızla alabiliyorsunuz. Onun dışında özelliğe reroll attırıyorsunuz. Bu da bu skill'i güçlendiriyor. Skill'in güçlendirmesi de şu şekilde eşek gibi gidiyor. Reroll atarken geride düşebiliyor. Burası tam Kraken işi. Paranızı yatırıyorsunuz. Allah'ın taşı nereden geliyor hiç fikrim yok. Çölden Meristo'dan daha hiç görmedim. Molda da yok şu an. Bu skill'leri güçlendirerek güçleniyorsunuz. Atlarınıza bunları takıyorsunuz. Dehşet bir şekilde güçleniyorsunuz. Çiftleşme bu şekilde, ekipmanlar bu şekilde, çok kafanızı karıştıracak bir durum yok. Ee, Diğer yayıncıların yaptığı gibi sadece skill'leri okuyarak size boş boş bilgi vermek istemedim. Gitmeniz gereken şey atak mı gideceğim, defans mı gideceğim? Süslemelerde buna karar vereceksiniz. Atlarda aynı atları çiftleştireceksiniz. Ya da benim size önerdiğim o güzel dediğim 4 cins at yerine geri kalanları random çiftleştirip bir mutasyon elde etme e, eğiliminde olabilirsiniz. Onlar çok önemli değil. Sevdiğiniz skill gelirse ve rengi kötüyse bu atı tutuyorsunuz. Aynı skill geldiği zaman o atla birleştiriyorsunuz ki o skill'in güzel versiyonunu kazanabilin. Doğusal atlarla doğusal atlar, Warbred atlarla Warbred atlar çiftleşiyor. En son bir Warbred atınız ve doğusal atınız vardır. O ikisini çiftleştirebilirsiniz ki skill'ini tutsun ya da yeni gelen skill savaşçı kudret skill'i olsun diye. Teşekkür ederim. Video izlenirse, insanları güzel derse başka videoları, başka konuları anlatmaya geçebilirim. Özellikle oyundaki skill'lerin nasıl çalıştığı, kudretin bir hero'nun vuruşuna nasıl etki ettiği, kudret mi önemli yoksa yeni bir skill mi almalıyım? Özellikle Guanyu'da bu çok tartışılmıştı. Yani insanlar bunu kullandı en iyisi böyle dedi ama neye göre dedi? Yani ben burada deli skillini mi kullanmalıyım? Bir sonraki bu hero'mun 160 kudretini arttırmak bana ne işe yarayacak? Ya da bunun yerine en azından giden vuran bir tane skill alsam daha mı iyi? Ne kadar vurur? Bunları matematiğini insanlar bilmiyor. Hiç konuşan da anlatan da görmedim şu ana kadar. Böyle videolar çekebilirim. Tamamen bu videonun izlenmesine göre editleyip güzel bir şey yapmaya çalışacağım. İlgi alaka görürse insana teşekkür ederse yenisini çekerim. Görmese de canı sağ olsun. Atları ben bu şekilde anlattım. Umarım herkese faydalı olur. Paranızı güzel harcayın. Bu oyun çok fazla para yiyor. Gereksiz harcamalardan kaçının, zarar etmeyin. İyi oyunlar diliyorum.